Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece 50 gram tereyağı kullanarak daha önceden yaptığım ve milyonlarca izlenen açma tarifimi yaptım. İnanılmaz lezzetli bir tarif ve gördüğünüz gibi ipli bir tarif. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle açmamızın hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve ön mayalama işlemini gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, ön mayalamamız tamamlandı. Bu aşamadan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta ekliyoruz. Birinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. Evet, unu eklemeden önce 2 dolu yemek kaşığı labne peyniri ekledim ama o kısmı maalesef telefonun hafızası dolduğu için durmuş, farkında değilim. Biraz unu ekledikten sonra 1 paket kabartma tozu ve 1,5 tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırdım. Hamurumu da toparladıktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için tezgahımın üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp mayalamadan sadece 15 dakika dinlendiriyoruz. 15 dakikanın sonunda hamurumuzu alıp kocaman bir beze yaptıktan sonra 8 eşit parçaya bölüyoruz ve her parçayı portakal büyüklüğünde bezeler haline getiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bezelerimi yaptım. Şimdi unlamış olduğum tepsime yerleştiriyorum ve üzerini kapatıp hamurlarımı açmaya başlıyorum. Bu arada hamurlarımızı açmadan önce 50 gram tereyağımızı eritiyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, ilk bezimi açtım, gördüğünüz gibi büyüklüğünün bu kadar olması yeterli olacaktır. Daha sonra tereyağımdan üzerine gezdiriyorum ve bolca yağladıktan sonra kenara alıp diğer bezelerimi açmaya devam ediyorum. Evet, ikinci bezemi de aynı şekilde açıp yağladıktan sonra bir önceki bezemin üstüne koyuyorum. Toplamda 4 kat olması gerekiyor. Videonun başında da söylediğim gibi daha önceden yaptığım ve milyonlarca izlenen açma tarifi. Bu sefer labne peynirli ve 50 gram tereyağla denedim. Gerçekten aynı sonucu aldım. İnanılmaz güzel oldu ve inanılmaz lezzetli oldu. Hatta daha önceden bir takipçim yorum yapmıştı. Bu kadar tereyağını bana da koysanız ben de çok güzel olurum diye. Bu videoyu o takipçime gönderiyorum. Evet, gördüğünüz gibi 3 adeti üzerini yağlayarak yaptım. Sonuncu katı yağlamıyoruz. Burası çok önemli. Şimdi bu yağladığım hamurları kenara alıyorum ve üzerini örtüp diğerlerini açana kadar bekletiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci 4 hamurumu da açtıktan sonra bir önceki beklettiğim hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum ve merdane yardımıyla incetebildiğim kadar inceltiyorum. Zaten hamur bekleme sürecinde bayağı bir kendini saldığı için gördüğünüz gibi merdaneyi attığım anda gayet güzel açılıyor. Evet, 4 kat hamurumu incecik açtıktan sonra tereyağımı her tarafına gezdiriyorum. Bu sefer de yağlı halde açmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi incecik bir yufka oldu. Bu aşamadan sonra iki taraflı olarak karşılıklı rulo yapıyorum. Daha sonra ortadan ikiye kesip ve her ruloyu 10'ar santim genişliğinde parçalara bölüyorum.
Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk işlemimizi bu şekilde yaptık. Şimdi bölmüş olduğumuz bu ruloları tepsiye alıyorum. Sadece bir 15-20 dakika hamurlarının kendini salması için bekletiyorum. Evet 15-20 dakikanın sonunda bekleyen hamurlarımı tezgahımın üzerine aldım ve simit yapar gibi bu şekilde elimle rulo yapıyorum. Bunu yapmamızdaki sebep içinin tel tel olmasını sağlıyor. Evet bu aşamada istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu sefer böyle yapmayı tercih ettim. Ama lütfen bu işlemi yaparken çok ince olmamasına dikkat edelim. Gördüğünüz gibi hamurlarımız gayet güzel dinlendiği için hemen açılıyor ve hatta elinizle yaptığınız zaman içinin fosur fosur boşluk olduğunu hissediyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi açmalarımı tepsime dizdim. Bu aşamadan sonra tepsi mayası için bir 30 dakika mayalandırıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açmalarım gayet güzel tepsi mayasını aldı. Bakar mısınız? Çok da güzel kabardı. Görüyorsunuz. Daha önceden ayırmış olduğum bir yumurta sarısına biraz süt ilave ettikten sonra açmalarımı incitmeden güzelce sürüyorum. Bu aşamada dilerseniz çörek otu serpmeyebilirsiniz. Ya da çörek otu yerine haşhaş da serpebilirsiniz. Evet, çörek otunu da serptikten sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırına alıyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Bakar mısınız fırına girdikten sonra biraz daha kabardı. Evet bu da ikinci tepsim gördüğünüz gibi. Toplamda bu ölçülerle tam 14 adet büyük açma çıkıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi labneli açmalarımı yaptım. Gerçekten çok güzel görünüyor ve çok da güzel kabardı. Siz de gördünüz. Şu kadar küçücük bir şeyler bu kadar devasa açmalar oldu. Kesinlikle şu an tadını çok merak ediyorum. Daha önce labneyi poğaçada denemiştim ama bu sefer açmada denedim. Bakalım nasıl olacak. Aynı zamanda siz de gördünüz. Sadece 50 gram tereyağı ile yaptım. Çok fazla abartmadım. Daha önceki yapmış olduğum yüzlerce kez denenen açmamla birebir aynı yumuşaklıkta emin olabilirsiniz diyorum. Ve hemen şimdi size göstermek istiyorum dokusunu. Bakın. Bakar mısınız? Yani inanılmaz güzel bir şey oldu. Gerçekten aynı hiçbir farkı yok. Şuraya bakın. İnanılmaz güzel görünüyor. Hemen şimdi size içinin dokusunu ve özellikle ipli olmasını göstermek istiyorum. Bakın. Of of of. Bakın. Şöyle. Bakın tel tel. Aman Allah'ım. Gerçekten yani sadece 50 gram tereyağıyla böyle İnanılmaz bir şey oldu. Şuraya bakın. Tel tel. Muhteşem. İpli ipli. Şuraya bakar mısınız? Allah aşkına şuraya bakın. Tel tel ayrılıyor. Hiçbir farkı yok. Daha önceki yaptığım açmadan hiçbir farkı yok. Tek farkı 50 gram tereyağı kullandım. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.